Başlamış herhalde. Gideyim. Burada araba yolundan geldikten sonra burası ev zaten. Bu teleferikle buraya geçiyoruz. Buradan dağa çıkıyoruz. Çay topladığımızda teleferik var buradan. Motor şurada. Oradan yukarıya teleferik var. Teleferiğin dibinde başı birbirini görmesi ve duyması imkansız, telefon aracılığıyla ve telleri boyamışız işaret olarak. Ben buradan veriyorum. Orada toplanmış çay, hazırlanmış çay. Kardeşim veya eşim kimse işte oradan teleferiğe koyuyor. Telefonu açıyor. Çek veya teleferiğe vuruyor duyabilirsem. Buradan çekiyorum. Buradan bir 10 metre kadar bu tarafa asılarak çekiyorum. Altına atıyorum. Altına attıktan sonra buradaki çay biriken çayı buraya düzeltiyoruz. Sonra birisi karşıya geçiyor. Buradan 2 kişi bu teleferiğe koyuyoruz. Karşıdan oraya alıp biriktiriyor. 2-3 kişi olunca oradan arabaya yüklüyoruz. Arabaya da 800 bir ton neyse 500 kilo ne kadar çay varsa koyuyoruz. Alım yerine fabrikaya çayı satmak için tekrar kantara koy. Bu 5'i 5 kere bu çay bezleri 5 kere 6 kere ellerimizden geçiyor. Yani arabaya atmak gibi değil. Yol olmadığı için 5-6 kere elden geçiyor. Yani eziyetimiz bizim şimdi 2 ton çayımız var. 6 ton çaya bedel. Ben yarılık ediyorum orada o kadar eziyet çekmiyorum. Ve eşimin köyündeki çaylıklarımız o kadar eziyetli değil. Bir kere teleferikten arabaya atabiliyorsun. Burada 2 kere teleferikten geçtiği için bayağı bir eziyeti var. Karadeniz kadınının kaderidir herhalde. Biraz arazi şartlarından, biraz da eşlerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Biraz erkekleri daha rahattır. Kadınlar da yükü almıştır. Zaten onları bağlasan da, çoğu kadını bağlasan da duramaz. Yani içi el vermez durmaya. Çünkü sürekli içinde geninde çalışmak var, yürek var. Bize yürekli derler. Bazılarında da hiç yok bu yürek. Onlara da ver hazır yesin. Hele de yaşlılarımız hiç yürekleri bırakmaz. Sürekli hareket halindeler. Kendilerine iş üretirler. Bizde Karadeniz'de veya Rize'de yani dağlardan, taşlardan ve yüksek tepeler olduğu için yani düz arazimiz olmadığı için biraz da onlardan kaynaklanıyor. Sürekli yol olmadığı için sürekli eziyetleri oluyor. Nasıl oluyor? Arazi fazla. Odunu, çayı, otu, ineği, her şeyi buradan eziyet halinde oluyor. Yol olmadığı için de yani engebeli arazi olduğu için daha da eziyetli bir hale geliyor. Zaten her insanın hayatı bir pamuk ipliğine bağlı. Bizimkisi de sırmalara bağlı. Çelik halatlara bağlı. Bir de bu çürümüş ipe bağlı. Ona da güveniyoruz işte ne yapalım. Yani hani denize düşen yılana sarılır derler ya biz de ona tutmak zorundayız. Yani tutunca sanki ondan bir şey kuvvet alıyoruz. Ya da cesaretleniyoruz ona tutunca. Yani bir keresinde annem eskiden şey almış, küçük inek buzak almış. Buzağı yürütemezsin bu kadar yoldan. O zaman sel olmamış, köprü falan var ama buzak yürütemeyeceğine göre aldı çay beziyle de gözlerini kapattı falan. Onu aldı böyle ayaklarının arasına kıpırdarsa tutayım diye iple de bağladılar o çay bezini. Buzak gelirken biraz kıpırdama falan yaptı ama geldi sağ salim geldi buraya düşmeden çok şükür geldi. Arı aldık. Teleferikten buraya gönderiyoruz tabii arıları. Arılar gece taşınır. Yani gündüz olmaz. Gece taşınır. Gece karanlığa bu teleferiğe koyup buraya getiriyoruz. Buradan şimdi görürsün. Şuradan şuraya da karanlıkta burada gece lambası yok bir şey yok. Telefonun ışığıyla veya yalnız olduğun zaman sıfır karanlıkla ay ışığıyla arıları oraya taşıyoruz. Buradan Erzurum'a gidecekleri zaman tekrar arıların gözünü falan taktıktan sonra karanlık olmasını bekliyoruz. Karanlık olduktan sonra yine bu teleferiğe birkaç tane koyuyoruz. Teleferiği karanlıkta çekmek de bir mesele. Çünkü teleferikte lamba yok, sinyal yok, bir şey yok. Sana gelirken gördün görmedin arılar da vurulur. Sen de mahvolursun, perişan da olabilirsin. Arıcılığı da bu şekilde bu teleferikle yapıyoruz. Burada kestane balı yapıyor arılarımız. Erzurum'a gidince çiçek balı götürüyoruz oraya arıları. Bir kısmı orada çiçek balı, bir kısmı burada kestane balı. Ama bu zor şartlarda yani arıcılığı da bırakmayı düşünüyoruz. Gece
Bu teleferikle, bu eziyetle bu çekilmiyor. Çünkü yolumuz olmadığı için arıcılık da daha yapamayacağız. Seneye arıları satmayı düşünüyoruz. Tele binmeye de korkuyorum, yolcu vermeye de korkuyorum. Her ikisinde de can var. Karşındaki de can, sen de canlısın. Hele de acemi birisi beni verecekken daha çok korkuyorum. Çünkü yarıda duraklatma veya ne yapar belli olmaz. Yani duraklatır, bilmem ne eder veya çarpabilir. Bu tarafa da çarpar seni, o tarafa da çarpabilir seni. Karşıdakini verirken yani ben teleferiği genelde ben kullanıyorum, insan veriyorum. Canlı verdiğin için yani o canlının oraya düşüp veya teleferiği anında bir arıza olursa ben ne yapacağım diye o korkuyla, tereddütle veriyorsun. Çünkü o vicdan azabı da ayrı bir şeydir yani. O senin elinden öldü veya o panik anında yani bir şey oldu, bir sırma kesildi, ben şimdi kaçayım mı, telemi tutayım, karşıdakini mi kurtarayım? O anda yani 2 saniyede her şeyi düşünmek lazım. Zor tabii. Ben bu teleferik gerildiği zaman ben daha o zaman 10 yaşlarındaydım. Babamla teleferik girdi, o arada elektrik kesti. Elektrik kestiğinde de elle şey yapıyorlar, deneme aşamasında yani gel git yapıyorlar. Ben de şu aradaki telin oradan yardım ediyorum. Gene işte Karadeniz kadınının geninde var ya, rahat duramaz. Daha 10 yaşındayım ama hani teleferiğe gücümüzü hep beraber güç olsun diye yardım ediyorum ileri geri çekerken. Makaraya parmağım sıkıştı. Parmağımı koparıp attı ama verilmiş sadakam varmış ki yani orada bütün parmaklarımı da koparırdı. Buradan da koparırdı. Ayağını sıkıştırsan ayak da kopar. Bu makaralarda tehlike var yani. Bunlar da bir tehlikedir. Alıştım, onu bakıyorum artık. Yani eskiden bakamazdık da eşim hiç binemezdi. Korkardı, gözlerini kapatırdı. Upuzun yatardı, tabut gibi kapatırdı gözlerini. O da artık oturarak gidiyor. O da alıştı. Onu da zamanla alışıyorsun. Mesela 5-6 ay Rize'de durmayınca geldiğinde buralar sana daha yüksek, daha bayır, daha korkunç geliyor. Ama yani o 5-6 ay sonra kışın mesela gelmezsen buraya teleferiye o heyecanı şey yapıyorsun. Tekrardan bindiğinde yaşıyorsun. Tekrar aynı korkuyu yaşıyorsun. En başa dönüyorsun yani. Ama sürekli her gün binince artık aşağı bakmakta bir şey olmuyor. Ağaca çıksam benim başım döner ama teleferiye alıştık. Çünkü bir şeylere sarılıyorum yani. O şekilde gidiyorum. Dua ediyorum, ben çarşıdan buraya gelene kadar 50 kere okumadığım şey yok. Tesbihler, zikirler. Yani o gidene kadar kaza bela olmasın diye, bir aksilik olmasın diye. Allah'tan diliyoruz da ne yapalım? Başka çaremiz yok. Bizi kurtaran da Allah, istediğini yapan da Allah yani. Ben burada bu evi yapıldıktan sonra doğdum. Yeniydi o zamanlar ev ve küçüklüğümü tabii hatırlamam da o kadar. Dedemler öteki evde, dedemle ninem öteki evde dururdu. Biz burada kalırdık. Çocukluğumuzda zaten sürekli buradaydık. Gezmeye falan gidecek başka bir şeyimiz de yoktu. Akrabalarımız gelip giderdi. Sonra okula da buradan giderdik. Biz ilkokulu zaten burada karşıda okuduk. Babam ön taraftan giderdi. Kar buraya kadar, dize kadar. Onun bastığı yerlere biz de basardık. Gidip gelirken bayağı bir zorluk çekerdik. Ama 5 seneydi ilkokul. 5 seneyi bitirdik. Zaten diğer lise, ortaokul falan uzak olduğu için onlara da okuyamadık. Camiye giderdik, Kur'an öğrenirdik. Yazın zaten çaylarla, ineklerle, otlarla, araziyle uğraşırdık. 10 yaşından beri mesela ben 10 yaşındaydım. Kardeşim 8 yaşındaydı. Bunlar yarılık falan ederdi. Ablam, abim vardı. Abim zaten 15 yaşında Yalova'ya gitti de. Ben kardeşimi bakardım. 8 yaşındaki kardeşimi hem inek ederdim, hem ot ederdim, hem çocuk bakardım, hem elimden geldiği kadar ev işi de yapardım. Burada hayat bu şekilde. Yani bayramdan bayrama insanlarla, akrabalarla görüşürdük. Buraya gelmeye gitmeye de insanlar biraz çekinirdi. Düğünlerimiz falan zaten salonda olurdu. Buraya kına gecelerinde falan gene toplanırdık arada bir. Güzeldi. Eskiden çocukken daha güzeldi. Şimdi kimse yok. Teleferikler çok olduğu için tek bir kadın veya bir iki kadının yapacağı bir şey değil. Yani oradan yukarıdan birisi koyacak, aşağıdan birisi kullanacak, hem kullanacak hem teleferikleri boşaltacak, oradan buraya atılacak, bir kişi karşıda olacak, 2 kişi buradan atacak teleferiği. Yani arazi zor olduğu için, şartlar da zor olduğu için bizde biraz kalabalık olmamız gerekiyor. Eşim, ben, annem, rahmetli abimin hanımı, biz hep beraber burada birbirine destek olarak, yardımlaşarak işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Eskiden inek falan vardı ama şimdi inek falan yapmıyoruz. Zaten ineği getirecek yol da yok. Teleferiğe de ineği bağlayamayacağımıza göre, onu oraya uslu uslu oturtamayacağımıza göre
inek yapma imkanı da yok. Tavuklarla, bahçelerle, çaylıklarla, odunu falan da mesela biz merkezde oturuyorduk. Odun da buradan temin ediyorduk. Bizde doğalgaz yoktu o zamanlarda. Aynı bu şekilde odunu kes, teleferiğe koy, buraya getir, burada yar, doğra, bilmem ne yap. Ondan sonra kamyona koy, kamyondan çarşıya dök. 5. kata asansör yok. Asansörle çık taşı. Yani bizim herhalde dedemden kaynaklanan bir şey. Bizim sülalede rahatlık gören yok. Halalarım da öyle son nefesine kadar çabalayarak eziyet yani iş yani çok iş yükümüz ağır bu şekilde. Ben de zaten ölene kadar da pek rahatlık göreceğimi tahmin etmiyorum. Çünkü böyle soydan gelen bir şey var herhalde. Bize rahatlık yazılmamış gibi bir şey. İnşallah öbür tarafımız güzel olur. Yani bu dünyada yaşayacağımız eziyeti yaşadık. Teleferikle, dağdan, baştan yani insanlar evinden çaylığa gider. Çay toplar. Onu diyorum ki kimse demesin ki ben çay topluyorum. Biz ta çarşıdan kalk gel buraya yağmurlu havada burada kalamazsın. Çık gel makasını sağını solunu topla dağın tepesine çaylığa çık. Zaten oldu öğlen. Bir de bir yorgunluk yani o kadar yolu kat ettikten sonra. Bir de bunları indir bindir indir bindir. Durduğun yere çay toplamak bir şey değil. Bunları indir bindir indir bindir. Ne sırtın kalıyor ne kolun kalıyor. Gece böyle sancılar. Elini, ayağına, dizine ağrı kesiciyle bilmem ne lan hayatı idare ediyoruz. Ben yani bir kaç senedir diyeyim size 24 yıllık evliyim. Zaten bekarken buradaydık. Kışın Yalova'ya giderdik ama hep buradaydık. Yazları falan buradaydık. 24 senelik evliyim. 10 senesi dışarıda geçti. Geri kalan kısmı hep Say, Rize ve işlerle güçlerle geçti. Adım soyadım Meryem Sarı. Yaşım 73. Buraya geleli 53 sene oldu. Ben buraya evlendim. Zamanla burayı bilsem evlenmezdim buraya. Ama o zaman böyle bakmak yoktu evlendik. O zaman sevdim evlendim onunla. Ondan sonra 6-7 tane de çocuk ettim. Bir tane elim var, 2 tane elim var. Biri oğlum 24-25 yaşına depremden kaybettim onu. Karısı hamileydi. 22 yaşında şimdi çocuğumuz var. Ondan sonra biz Yalova'da giderdik kışın. Şimdi depremden sonra oraya gitme yürüğümüz kalmadı. Gitmiyoruz oraya. Buraya yaşıyoruz. Biz böyle şimdi çocuklarla, kızlarla, eniştelerle böyle bu malaya tutarız. Ama yolumuz olsa daha iyi tutardık oyun tabii. Yolumuz olmadığı için böyle tellerle gidip geliyoruz. Bütün buralar hep yolsuzdur. Yol yok buraya yani. Hepsi yolsuz ama benim 22 dönüm arazimiz var buraya kaynımla benim. Yani oraya yakın torunum vardır o verir bizi. Başkalarına zaten verse korkayla vermedi. Biz suçlu dışarı versek değil. Yani düşe sahanız altına biz suçlu dışarı değil. Ben onu belediyeye de gittim yani şey yaptım ki yani bizi veren bile suçlu düşüyor yani. Biz ne yapalım böyle deyine. Dedi ki yapacağız size. Yaptık yapacağız. Köyden bir yaşlı biri gelsin sen uğraşıyorsun bu kadar. Ondan sonra şimdi en son karar verilmiş. Şimdi bu çay bitti mi gidecek. Güya gelecek bir yolumuzu mühendis çizecek bir şeyler yapacak. Güya yol yapacak bize. Yaparsa çok iyi olur. Hem davamızı alır. Hep tellerle gidiyor geliyoruz. Geliyoruz, kübreyi çekiyoruz tellan. Araba parası veriyoruz dünya. Eniştemişin arabası var götürüyor bize. Arabası yoktu. Gündoğdu'dan tutardık araba gelirdik buraya. Rize'den binip gelirdik. Buraya kalmaya korkarsın. Bir sel olacak gideceğiz. Böyle işte bu araziyi böyle tutarız ayağa. Calı çelbesini veriyoruz, kapanını açarız, çayını toplarız. Mecbur edeceksin, geçim zor. Çoluk çocuk ne yiyecek, ne lan geçinecek. Böyle ayağa duruyoruz işte. Zor oluyor tabii. Biz şimdi bu çayı toplarız. Koyuruk bir tele, bir tellan celiyi buraya, tekrar koyuruk ana tele, cideyi oraya, oradan koyuruk arabaya, cideyi alım yerine. Tabii zor oluyor. Kolay iş nere vardı? Bir yemek yemek kolaydı. O da kolay değil. Onu da ağzına taşıyorsun. Hep yerimiz bayırdı. Bizim kaynatan burayı almıştır. Böyle düz yeri hiç yoktur. Hep böyle bayırdır. Tehlikeli tabii. Bundan bir düşsek o teli veren de ceza yiyecek. Biz de ceza yiyecek ama ne yapalım? Yolumuz yok ne yapalım? Dereleri cesemeyirik. O yokuşları sıkıdacalı buraya iş yapamazsın. Mecbur
Böylece düzeliyoruz. Yüksekliği karşısı 800 metrede da yüksekliğini bilemiyorum. Gene 1000 metreye yakındı. İnsanlar küçük görünüyor orta yerinden baktın aşağı doğru. Olsmamışık onu ama 1000 metreye yakındı o derinliği. Evvelden o kadar korkmazdık. Şimdi daha çok korkarız. Yani düşersek altına cenazemiz bile kilinmez. Yani parçalanırız yumurtaçı bil. Bizim parçalarımızı toplarlar. Cenazemizde bulunan celiği birkaç kişi bineğinde bilmeyenle de ayaklan celiği gömeyirük onu. Mezarlığımız buradadı. Yani malımızdadı mezarlığımız. Evet, oğlum Yalova'ya depreminde öldü. Oğlumu 4 gün üstüne 5 gün üstüne bulduk. Buraya götürdük, buraya defnettik onu. Ortaya mezarlığımız vardı. Kendi malımızda. Tabutlar hep bu teleferikten çekiyoruz. Hastamız oldu mu, cezemize kalacak mı bağlayırız onu tele, veririk onu oraya, iletirik onu doktora. Buraya calıp celali beri aynı böyle sileri geçti. Biz bir rahatlık görmemişik yani. Hep böyle geçmiş. Birkaç kişi tele binmiş idi, ince tel kesildi. Kaldı orta yere, sepete makara taktılar. Başka taraftan ip taktılar, makaralan celdiler, adı karıyı kurtardılar. Kadın kaldı orta yerine. Ama biz kalmadık, yalan yok. Buradan elmedi ama başka yerden elde duyduk bir iki iş elde. Veliçay'ın elde. Çayel'in Büyükçe'yi elde. Böyle duyduk olar ama bizden dışı elmedi. Onu yalan söylüyorum desem. Biz çok sileli yani. Biz değiliz. Biz de bazı kadınlar ağlar yani. Ola da yaşayırık mı diye bilmiyorum ki. Ya aslı yaşamaya biz yaparız yani. Bu kadar azapla, bu kadar şeyle. Ola yaşayırım demezsin. Memnun değilik ama mecbur memnun olacağız da. Geçimizi salladığımız için, yaşadığımız için mecbur memnun olacağız. Yani memnun değilik tabii. Elbette biz de bir rahat yer bulsak, biz de rahatlıkla para bulsak, biz de böyle şeye çekmezdik ki. Hiç komşumuz yok. Televizyonumuz bile yok yani. Calıda bir çanak bile takmadılar bize. O bile yoktu yani. İnternetimiz varsa telefonlara bakarlar. Benim o da yoktur. Ben hiç böyle oturup böyle beklerim namazları, kilarım namaz geldiğimi geçeyim. Kaldı yatırım aşağı. Buraya geçim nasıl olur, dinlemek nasıl olur? Aynı öyle de. Kuşların sesiyle nanırısı oluruk yatırık. Tele binemediler, çanak takmadılar bize. Televizyonum var, çanağı yoktu, çekmeyi. Bazı misafirler çay toplamaya geldi bize. Birkaç kişi bilmeydi ama o için çok zor geldi. Bindi. Gözlerini kapattılar. Belinden bir ip bağladık ona. Bindi tele geldi. Birden aşağı inerdik dereye. O bir dereyi geçerdik. Oradan bayağı çöplüğümüz vardı. O çöplü koptu ciddi. Bundan tam 11 sene evveliz, 12 sene evveliz. Ondan sonra celiydik küçük bir dere daha var. Onu geçseydik o öyleydi. Ondan sonra vurduk o yokuşa. Elimize bir derenek. Cezeda, benim eşim Cezeda yolu geçerdi. Fabrikadan geliyordu. İkide bir de. Bir çakmak olurdu eline, yollara böyle yakardı bir şey düşmesin onun mediğine. Calı sıkardı, gece buraya. Var tabii, hep sakat olmuş. Gençler hep sakat oldu, gençler de olacak. Dizim ağrır, dizim ameliyat demiş, belim ağrır. Mecbur ediyoruz da ne yapalım, mecbur. Bunu teleferikle yapmışık, öteye bir ev vardır. Onda beton yoktu zaten, onu kaynatan arkadan taşımış çimentasını. Taşıyın da böyle kırmış bu yerden kayalardan. Onu öyle yapmış ama biz bunu hep teleferikle yapmışık. Oy hem bakıyoruz. Açını yerim altına diyorum. Allah'ım sağ şükürler olsun. Gene sağ salim toprağa bastım. Tabii diyoruz. Etmezdik mi? Bunu görenle bile şaşırıyor ki bundan ne? Uçağa gene biniyoruz ama uçağın her tarafı kapalıydı gene. Bunun açık bir kafam dondu mu atın çenenin altına. Hayatımız tabii bunda bağlıydı. Biz koptu mu biz gittik. Ne olacak? Bizim cenazemizi nasıl toplayıp da gömecekler bilmiyorum ki. Yumurtayı nasıl kirarsın? Tabağa yayılır. Biz de öyle etimiz yayılacak. Oradan toplayacaklar bizi ki alıcamazlar. Öyledir. Selamun aleyküm. İşten güçten koştur. Şimdi de koştur hastaneye. Ziyaret yapacağız. Onun için giyindik, paklandık.